Hare Krishna. Bugün ölümle ilgili kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Konu çok derin ve etkileyicidir. Ama zamanımız az olduğu için Instagram'da, YouTube'da 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Dolayısıyla biraz hızlı, biraz az size bilgi vermem gerekir. Birincisi, ölüm gibi bir şey yok. Biz ölümsüz varlıklarız. Sadece bu dünya geliyoruz ve gitmemiz gerekir. Gittiği zaman artık göz görünmüyor. Göz görmüyor. Görünmeyen bir şeye biz diyoruz ki öldü gitti. Günlük yaşantımızda da mesela adama diyorsunuz, adamı hatırlıyor musunuz? Adam öldü gitti benim için. Benim için öldü gitti. Yani artık görmek istemiyorum, görmüyorum. Ölmek, gözden kaybolmaktır. Gidenlere nereye gittiler? Nasıl gittiler? Bilmediğimiz için biz diyoruz ki öldü. Halbuki hiçbir canlı varlık ölmez. Enerji yok olmuyor. Şunu ben size gösteriyorum. Sonra da artık göstermiyorum, saklıyorum. Görmediği zaman ne oluyor? Bu ölmek oluyor. Görmüyoruz. Elbise alıyoruz. Giyiyorum. Elbisemi çıkartıyorum. Ölmek demek. Bedene giriyoruz. Bedende yaşıyoruz. Zamanı gelince bedeni bırakıp gitmemiz gerekir. Bunu ölüm derler. Halbuki bu değil. Bedeni bırakmak demek. Ortamı bırakmak ve gözden kaybolmak demek. Ölmek. Bu azıcık bir şey. Bir de bunu da bilmeniz gerekir. 3 tür ölüm var. Kısa süreli ölüm, orta süreli ölüm ve uzun süreli ölüm. Nedir bu kısa süreli ölüm? Nefes. Aldığı nefesle yaşıyoruz, verdiği nefesle ölüyoruz. Ve burnumuzun dibinde olduğu için saniyelik bir şey, bunu fark etmiyoruz. Yaşıyorum, öldüm. Yaşıyorum, öldüm. Bunu da bilmeniz gerekir. Nefes alırken bütün dünyayı içimize çekiyoruz, hissediyoruz. Bu canlanmak demek, bu yaşamak demek. Nefes verdiği zaman dışarıya atıyoruz, geriye çekiyoruz ve hiçbir şey hissetmiyoruz. Bu ölüm demek. Yüz binlerce örnek verebilirim size. Bir tanesini söylüyorum, yapınız ve görünüz. Sevdiğiniz bir kişiyi, çocuğunuzu, bebeğinizi alınız kucağınıza ve öpmeye başlayınız, öpünüz. İlk yaptığınız şey budur. Nefes alıyor. Nefes aldıktan sonra o sevdiğiniz kişinin ten kokusunu içinize aldığı zaman bir his ortaya çıkıyor. O his nedir? Aşk, sevgi. Hissediyorum. Bakınız, yaşadınız, hissettiniz. Şimdi bunu yaptınız mı? Şimdi bir de bunu yapınız. Çocuğunun sevdiği kişiyi, bebeğinizi, kucağınıza alınız. Öperken veya hissetmek istediği zaman nefesinizi boşaltınız. Hiçbir his yok. Ölmüşsünüz. Ölmüşsünüz. His yok. Bunu yapınız, daha iyi anlayacaksınız. Dolayısıyla böyle oldu. Nefes alırken yaşıyoruz, nefes verirken ölüyoruz. Dediğim gibi saniyelik bir şey olduğu zaman ben farkında değilim. Yaşıyorum, ölüyorum, yaşıyorum, ölüyorum.
ve günlük yaşantımızda günde 21.600 defa nefes alıp veriyoruz. Yani 21.600 defa yaşıyoruz, ölüyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Bu kısa süreli ölüm. Şimdi ortaya geçiyoruz. Orta süreli ölüm. Nedir? Gecelerde uyku. Sabahlar kalkıyoruz, aktiviz, faaliyet ediyoruz. Akşamlar rest, dinlemek için uyumamız gerekir. Hala ne için uyumamız gerekiyor o da başka bir konu. Uyuyoruz. Uyuduğu zaman ne oluyor? Ölüyoruz. Bu dünyayı terk edip ortamı unutuyoruz. Bambaşka bir boyuta geçiyoruz. En temel şeyleri bile hatırlamıyoruz. İsmim nedir? Nerede yaşıyorum? Cep telefonumun numarası nedir? Cinsiyet, kadınım, erkeğim. Hiç anlamıyoruz, unutuyoruz. İşim nedir? Babamın, annemin ismi nerede, kim? Her şeyi unutuyoruz. Bu kişi ölüyor. Ve tekrar sabah kalkıyoruz. Bu da orta süreli ölüm oluyor. Aktif, sonra da pasif olmamız gerekir, uyumamız gerekir. Dediğim gibi bu da ikinci ölüm. Üçüncü ölüm, ki herkes bunu biliyor, uzun süreli ölümdür. Bu dünyaya geliyoruz, yaşıyoruz. Zamanı gelince bu dünyayı terk edip er ya da geç bu şekilde veya o şekilde gitmemiz gerekir. Beden kafesinden dışarıya çıkmamız gerekir. Elbiselerimizi yani bedenimizi bırakıp gitmemiz gerekir. Herkes bunu görüyor ve başa dönüyoruz. Ne dedik? Görmediğimiz zaman kişi nereye gittiğimizi bilmediğimiz için gözden geçtiği zaman böyle diyoruz da öldü. Halbuki hiç kimse dediğim gibi hiç kimse ölmüyor. Bedeni ve ortamı terk ediyor. Başka bir yere gidiyor. Şimdi buraya kadar anladık. 3 tür ölüm vardı. Kısa süreli, orta süreli ve uzun süreli. Peki, uzun süreli ölüme alırsak, gözden alırsak böyle oluyor. Nefesle şey yaparsak, böyle bir şey, enteresan bir şey ortaya çıkar. Dikkat ediniz. Dünyaya gelirken nefes almış oluyoruz. Bedeni terk edip gittiği zaman kişi nefes vermeye geçti. Çünkü nefes alıyoruz, vermemiz gerekir. Geliyoruz, gelişimiz nefes alma oluyor. Gidişimiz de nefes verme oluyor. Sevdiklerimizi ve insanları kaybettiği zaman veya gittiği zaman bunu kişi anlaması gerekir. Nereye gitti? Öldü demeyeceğiz. Bedeni terk etti. Bu ortamı terk etti. Gözden gitti. Nefes vermeye gitti. Nefes vermeye başladı. Aldığı zaman, geldiği zaman nefes alıyoruz. Gittiği zaman nefes veriyoruz veya vermeye başladı. Ölümü, uzun süreli ölümü ve uyku kıyaslanırsak böyle olur. Geliyoruz bu dünyaya, aktiviz çalışıyoruz. Bedenimizi terk ettiği zaman ve gittiği zaman rest pozisyonu dinlenmeye geçiyoruz. Uykuya geçti. Dolayısıyla eğer bir kişi mesela düşünürseniz öldü veya mesela ölüm haberi alırsanız veya mesela dediğim gibi ölülere mesela baktığı zaman bunlar hepsi uykuyla şey yaparsak, kıyaslarsak kişiler uykuya geçtiler. Uyuyorlar.
Yaşam bir nefestir. Yaşam çalışmaktır. Bedeni terk etmek ve gitmek nefes vermektir ve uykudur. Biz sadece dediğim gibi bu üçüncünü konsantre olmuşuz. Ama 1 ve 2 de var. Şimdi buraya kadar anladık mı? Peki. Şimdi enteresan bir şey. Bakınız. Nefes aldığı zaman vereceksiniz. Tamam, verdikten sonra tekrar ne oluyor? Almanız gerekir. Bakın, nefes al, ver, sonra tekrar alıyoruz. Almamız gerekir. Günlük yaşantınızda aktivist çalışıyoruz. Faaliyet yapıyoruz. Uykuya geçtiği zaman pasif oluyoruz, dinlenmeye geçiyoruz. Peki dinledikten sonra ne oluyor? Tekrar uyanıp tekrar başlayacağız. Günlük yaşantımızı başlıyoruz. Peki, ölüm de aynen bunun gibidir. Geldiği zaman gitmemiz gerekir, gittiği zaman tekrar geleceğiz. Geliyoruz, gidiyoruz. Gittiği zaman tekrar geleceğiz. Tekrar nefes almamız gerekir. Gittiği zaman tamam uyuyoruz. Sonra tekrar kalkmamız gerekir. Tekrar çalışmamız gerekir. Sabah oluyor, çalışmamız gerekir. Yani verdikten sonra almak, aldıktan sonra vermek, verdikten sonra tekrar almak. Çalışıyoruz, uyuyoruz, tekrar kalkıyoruz. Geliyoruz bu dünyaya, gidiyoruz, tekrar gelmemiz gerekiyor. O tekrar geliş, reenkarnasyon veya nefes almaya veya tekrar faal olmaya, yaşamaya geliyoruz, aktif olmaya. Dolayısıyla az ve öz olarak bugün biraz sizlerle paylaşmak istedim. Bununla ilgili çok konular var. Onları da aklımıza geldiği zaman veya soru soruyorlar. Bunları hepsini size cevap vereceğim. Aleyküm.